Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Çocuklar için örgüsü çok kolay ve güzel bir kapüşonlu hırka yaptım. Bugün bunun anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hırkanın örgüsü çok kolay arkadaşlar. Bu yakadan yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre zincir yaparak başlıyoruz. İlk önce bu yaka bölümünü arttırmalar yaparak yapacağınız ölçüye göre tamamlıyoruz. Daha sonra bu modelli bölümü yapıyoruz gövde olarak. Kol örgüsünü yapıyorum. En sonda bu kapüşon bölümünü yaparak hırkanın örgüsünü bitiriyorum. Ben bugün mavi renk ve beyaz renk kullanarak erkek bebek için yaptım. Siz aynı modeli farklı renkler kullanarak hem kız hem erkek bebekleriniz için yapabilirsiniz. Bak kapüşon bölümünü şu şekilde püsküllü yaptım. Pomponu var, minik bir pomponu. Çok güzel arkadaşlar. Tam kışlık bir hırka oldu. Ben bugün hırka anlatımını 6 aylık bebek ölçüsüne göre yapıyorum. Ama siz bu aynı sayıda başlayarak arttırma sırasını benim yaptığımdan 1-2 sıra fazla yaparsanız 1-2 yaş çocuk için olacaktır. Bu arttırmaları bir sıra eksik yaparsanız da 3 aylık bebek için olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde ölçülerini daha büyük veya daha küçük yapabilirsiniz. Bak yakada 3 tane düğme kullandım. Siz isterseniz bu 3 düğme yerine 5-6 düğme de yapabilirsiniz. Tamamı düğmeli olabilir. Bak bu şekilde. Kapüşon bölümünün burada da bak farklı bir iplik kullandım arkadaşlar. Bu şekilde bak yumuşak bir iplik. Siz bu iplik yerine örgü ördüğünüz mavi veya beyaz renk iplik ile sık iğne de yapabilirsiniz. Bak buranın devamı olarak sık iğne çalışması da yapabilirsiniz. Ben kürk görünümü vermek için bu ipliği kullandım. Örgünün ters tarafının görüntüsü bak bu şekilde. Arka görüntüsüne bakalım böyle. Çok kullanışlı ve güzel bir hırka. Hırkanın bitmiş olarak size ölçülerini de söylüyorum. Başlamadan önce fikriniz olsun. İlk önce bak bu gövde genişliğini ölçüyorum. Kol altının buradan gövde genişlik 25 santimetre. İnç olarak ölçüyorum. 10 inç. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altının buradan yükseklik 20 santimetre. Kol yüksekliğini ölçüyorum. 18 santimetre. Bu ölçüde 6 aylık bebek için güzel bir ölçü. Benim size söylemiş olduğum bu standart beden ölçüsü arkadaşlar. Sizin bebeğiniz kilolu bir bebekse 3 aylık bebek için olacaktır. Bu hırka örgüsünde iplik olarak mavi ve beyaz renk kullandığımı söyledim. Bakın bu şekilde aynı kalınlıkta olmasına dikkat ederseniz güzel olacaktır. İplik markası ve rengi tercihinize göre istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanabilirsiniz. Yumuşak bir iplik kullandığımı söyledim. Bakın bu şekilde de farklı dokusu olan bir iplik. Diğer iplik bak şu şekilde örgü ipliği arkadaşlar. Daha ince bir iplik. Bu hırkaya takım yapmak isterseniz bakın çok güzel bir örgü ayakkabı var. Bunun gibi bir takım yapabilirsiniz. Bir de şapka var bakın bu şekilde. Kapüşonun iç bölümünde de kullanabileceğiniz güzel bir şapka. Buna takım olarak bir de güzel bir bu şekilde bak tulum var arkadaşlar. Bunu da yapacak olduğunuz ölçüye göre yapabilirsiniz. Bunların hepsinin anlatımı var. Bu örgülerimin hepsinin anlatımı YouTube kanalımda var arkadaşlar. Bunların linklerinde bu hırka videosunun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlediğiniz bu videonun açıklama bölümünde bulunan bu ilgili linklere tıklarsanız bu tulumdan yapabilirsiniz. Takım yapmak için. Bu ayakkabıdan yapabilirsiniz. Örgü ayakkabıdan ve şapkadan yaparak güzel bir takım yapabilirsiniz. İplik tığ hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel modelli tığ işi kapüşonlu hırkanın örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman İlk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyoruz.
Zincir yapabilmek için ilk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı olmayan zincirler yapıyorum. Bu zincirler üzerine bir sonraki sırada trabzanlar yapacağız. Bakın sıkı değil arkadaşlar zincirim. 75 zincir yapalım. 75 zinciri yaptım. Çok sıkı olmayan zincirler yaptım bakın. 75 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 30 santimetre zincir uzunluğu var arkadaşlar. İnç olarak da ölçüyorum. İnç ölçüsünü inç ile çalışan arkadaşlar için ölçüyorum. 12 inç. Bakın. Bu zincirler üzerine trabzanlar yapacağız. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4. ilmek içine trabzan yapıyorum. Bir sıra trabzan sırası yapıyoruz. Her zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın bu 3 ilmek atladığımda bir trabzan olacak. Zincirler üzerine trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bu bir sıra üzerinde 72 trabzan var arkadaşlar. Bu sırada yaka ayrımlarını yapacağız. İşaret yapalım isterseniz. Bakın yaka ayrımlarını 2, 4, 6, 8, 10 ilmek sayıyorum. 11. ilmeğe işaret yapıyorum. Kol içinde 14 ilmek sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 15.'ye işaret yapıyorum. Arka bölüm ön bölümün 2 katı oluyor arkadaşlar. Siz ön bölümü kaç ilmek yaptıysanız arka bölüm ön bölümün ikisinin toplamı oluyor. 20 ilmek sayıyorum bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 21.'ye işaret yapıyorum. Bu işaret yaptığım yerler arttırma yeri. Kol bölümü için 14 ilmek sayıyorum. Bu kolda 14 ilmek yaptım. Buraya da 14 sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 15.'ye işaret yapıyorum. Bakın geride kalan trabzanları sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 10 da bu ön bölümde kaldı. Bakın burada yaka ayrımını yaptım. Kol bölümleri için 14 ilmek yaptım. Ön bölümler için 10 trabzan. Arka bölümde ön bölümlerin toplamı 20 trabzan oldu. Bu işaret yaptığım yerlere arttırmaları yapacağız. Siz bunu 1 yaşındaki çocuk için yapıyorsanız 87 zincir ile başlayabilirsiniz. 87 zincir üzerine 84 trabzan yapabilirsiniz. Bu yaka ayrımlarında ön bölüm için 11 trabzan, kol bölümü için 18 trabzan, arka bölüm için 22 trabzan, kol bölümü için 18 trabzan, ön bölüm için de yine 11 trabzan olarak yapabilirsiniz. İkinci sıradayım. İkinci sırada trabzanlar üzerine trabzanlar yapacağız. Bu işaret yaptığım yerlere arttırma yapıyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın bu bir zincir trabzan olmuyor arkadaşlar. Yaptığım bu bir trabzan. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın 10 trabzanı ön bölüm için yaptım. Bu işareti çıkarıyorum.
işaret yaptığım bu ilmeğe arttırma trabzanları yapıyorum. Bakın bu ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bir sonraki sırada arttırmayı bu ortada bulunan ilmeğe yapacağız arkadaşlar. İşaret yapalım isterseniz. Bakın bu 3 trabzan yaptığımın ortada bulunan ilmeğe işaret takıyorum. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Kolda yaptığımız trabzanları sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Bakın iki işaret arasına 14 trabzanı yaptım. Bu işaret yaptığım ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. Bakın aynı ilmeğe yapıyorum arkadaşlar 3 trabzanı. 1 2 3. Bir sonraki sırada bu ortada bulunan ilmek üzerine arttırma trabzanı yapacağız. Bakın ona işaret yapıyorum. 3 trabzanın ortada bulunan ilmeğe yaptım işareti. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. İşaret yaptığım ilmeğe geldim. Bu ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bakın 3 trabzanı yaptım. 3 trabzanın ortada bulunan ilmeğe bir sonraki sırada yapacağım arttırma için işaret yapıyorum. Burada bulunan ilmekler üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Bakın işaret yaptığım ilmeğe geldim. Bu ilmekten çıkartıyorum. Bu ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Buraya da işareti yapalım. Bakın 3 trabzan yaptım. 1 2 3. Ortada bulunan ilmeğe işaret yapıyorum. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9. Bakın 10. trabzanı bu 3 ilmek atlayarak yaptığım trabzan vardı. Bu son zincirin üzerine, bakın burada bulunan zincir üzerine trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar, ikinci sırada arttırma yerlerinde arttırmalar yaptım. Bu arttırma ilmeklerinin üzerine 3'er trabzan yaptım. Bu sırada da bu işaret yaptığımız ilmekler üzerine 3'er trabzan yapacağız. Bakın görüntüsü böyle. Üçüncü sıradayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız ilmeğe kadar trabzanları yapıyorum. Bakın arttırma yapacağım ilmeğe kadar trabzanı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trabzan oldu. Bu arttırma yerine 3 trabzan yapıyorum. Bakın bunun üzerine 3 trabzan. 1, 2, 3. Ortada bulunan ilmeğe yine işaret yapıyorum. Bir sonraki sırada bunun üzerine arttırma trabzanı yapacağız. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Bu arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma yapacağım, bakın işaret yaptığım yere kadar trabzanları yaptım. Bu işaret yaptığım ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. İşaret takıyorum tekrar arkadaşlar. Bu yaptığımız işaretler bir sonraki sırada. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma işaretine kadar bakın trabzanları yaptım. Bu işaret yaptığım ilmek üzerine yine 3 trabzan yapıyorum. Bakın aynı ilmeğe 3 trabzan yaptım. Ortada bulunan ilmeğe işaret takıyorum. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Diğer arttırma yerine kadar devam edelim. Diğer işaret yaptığım arttırma yerine kadar bakın trabzanları yaptım. Bu ilmek üzerine de 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Ortada bulunan ilmeğe yine işaret yapıyorum. Arkadaşlar sizin elinizde böyle işaret iğneleri yoksa ip de takabilirsiniz. Bakın şu şekilde iplik de takabilirsiniz. Bakın burası orta nokta. Diğer ilmekler üzerine birer defa trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar trabzanlar yapıyorum. Benim elim alıştığı için işaret iğneleri takmadan yapıyorum arkadaşlar. Takılan, yani bu iş arttırma yapacağımız ilmekte şaşıran arkadaşlar olur diye ben işaretli gösteriyorum. Son ilmeği de trabzanı yaptım. Bakın. 3. sırada yine bu ortada bulunan ilmekler üzerinden arttırmaları yaptık. 4. sıradayız. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. İşaret yaptığım bu ilmeğe kadar devam edelim. İşaret yaptığım ilmeğe kadar trabzanları yaptım. Bakın bu iplik ile işaret yaptığım ilmeğe de 3 trabzan yapıyorum. 1,
2, 3. Ortada bulunan ilmeğe yine işaret yapıyorum. Bir sonraki sıra için yerini belirliyorum. Diğer ilmekler üzerine trabzanlar yapıyorum. Trabzanlar üzerine trabzanlar yapalım. Bu arttırma işareti yaptığımız yerlerde üçer trabzan yapacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bir zincir yapıp geriye dönelim. Roba örgüsü bu şekilde devam edecek. Bu arttırma işaretleri bakın. Buralarda 3 trabzan yaptım. Bu 3 trabzanın ortada bulunan ilmekler üzerine arttırmaları yapıyoruz. Roba yüksekliğini yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre tekrarlayarak tamamlayalım. Yaka örgüsünü 11 sıra olarak yaptım arkadaşlar. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Santimetre olarak da ölçüyorum. Bakın 10 santimetre yükseklik var. İnç olarak ölçüyorum. 4 inç. Benim yapacağım ölçü için yeterli. Siz daha büyük çocuk için yapıyorsanız bir sıra daha bu arttırmalar yaparak devam edebilirsiniz. Bu sıradan itibaren kol bölümünü gövde bölümünden ayıracağız. Örgüye gövde bölümü ile devam edeceğiz. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Bu arttırma yaptığımız ilmeğe kadar devam edelim. Ön bölümün trabzanlarını yaptım. Arttırma yapacağım bu ilmekteyim. Bu ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Çok sıkı yapmadım zinciri. Tığ üzerine iplik alıyorum. Kol için bak bu trabzanları atlıyorum. Kol ile arka bölümü ayıran bu arttırma yerine 2 trabzan yapıyorum. Bak arttırma ilmeği üzerine 2 trabzan yaptım. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Bu arttırma ilmeğine kadar devam edelim. Arttırma ilmeğine kadar trabzanları yaptım. Bu arttırma ilmeği üzerine 2 trabzan yapıyorum. Kol altı için bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Kol ile ön bölümü ayıran bu arttırma yaptığım ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. Bak, kol altını bir zincirle buraya yaptım arkadaşlar. Diğer ilmekler üzerine birer defa trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak örgünün ters tarafında ben trabzanları bitirdim arkadaşlar. Ben burada ipliği kesiyorum. İlmeği bak içinden çektim. Bu şekilde oldu. Örgünün düz tarafı burası. Bak buradan belli oluyor. Yaka başlangıcından düz görünüyor. Burası ters tarafı. Siz istediğiniz tarafı tabii ki düz taraf olarak kullanabilirsiniz. Mavi renk iplik ile model yerleştirmesine başlıyorum. Bak şöyle arkadaşlar. Örgünün ters tarafına denk geldi benim. Eğer siz benden bir sıra fazla yaptıysanız bu yaka başlangıcını burayı bir sıra fazla yaptıysanız sizin örgünün ters tarafındadır. O zaman iplik kesmenize gerek yok. İpliği burada ilmek rengi değiştirerek devam edebilirsiniz. Ama benim ters tarafta oldu. Onun için ipliği kestim. Bak. Örgünün ters tarafından başlıyorum modele. Buradan bir ilmek yapıyorum. Zincir yaptım. Aynı ilmek içine bir trabzan yapıyorum. Bak burada arttırma yapmıyorum arkadaşlar. Tek trabzan bak. Bir ilmek içerisine bir trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine 3 trabzan yapıyorum.
Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modelleri yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bir ilmek atlıyorum. Son ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bak, sıra başında da bir trabzan ile başladım. Sıra sonunda bir trabzan ile bitirdim. Bak, örgünün düz tarafı burası arkadaşlar. Model sırasının ilk sırasını yaptık. Bak, böyle oldu. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu sırada model kurulumun arkadaşlar, bak burada 3 trabzan yaptım. Bu boşluğa bir trabzan yapıyorum. Bu trabzanı boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Diğer boşluğa yine bir trabzan yapıyorum. Bak, bir trabzandan sonra tığ üzerine iplik alıyorum. Bu 3 trabzanın, bak bu boşluğa trabzan yapıyorum. Tekrar bak, tığ üzerine iplik alıyorum. Ortada bulunan bu trabzana şu şekilde tığ boşluğa takıyorum. Trabzan yapıyorum. Bunu biraz uzun yaparsanız daha güzel görünür. Tekrar bak, tığ üzerine iplik alıyorum. Bu boşluğa trabzan yapıyorum. Bak, buraya yine 3 trabzan oldu. Ama ortada bulunan trabzanı boşluktan alarak yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak, diğer modelde boşluktan üzerine trabzan yapıyorum. Ortada bulunan trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Tekrar bu boşluğa trabzan yapıyorum. Bak, tığ üzerine iplik alıyorum. Bu şekilde kabarık modeller oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Model böyle oldu. Kabarık görüntü oldu. Bu kabarık görüntünün düz tarafta olması gerekiyor. Onun için ben bu mavi renk iplik ile bu model yerleştirmesini ters taraftan yaptım. Bak, düz taraftan kabarık model oldu. Bu sırada ben renk değiştiriyorum. Tekrar beyaz renk ipliğe başlıyorum. Siz bunu rengarenk yapabilirsiniz. Tek renk yapabilirsiniz. 2 renkli, 3 renkli, istediğiniz renk sıralamasını yapabilirsiniz. Bak, burada ilmek rengini beyaz yapıyorum. Şu şekilde içinden çektim. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bak, bu sırada örgünün ters tarafındayım. Bunu yine buradan bir trabzan yapıyorum. Bu boşluktan alarak yaptığım trabzanı bu sırada ters taraftan alarak trabzan yapıyorum. Bak, tığ üzerine iplik alıyorum. Bu boşluğa bir trabzan yapıyorum. Bak, düz trabzan yaptım. Bu trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Boşluğa bir trabzan yapıyorum. Bak, diğer modelde buraya bir trabzan yapıyorum. Bu boşluktan alarak yaptığım trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bak, düz tarafın görüntüsü böyle. Kabarık görüntüler devam ediyor. Sıra sonuna kadar devam edelim.
Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek üzerinde bir trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Tekrar beyaz renk iplik ile bak. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Yine aynı modeli bak, bu sefer düz taraftan buraya bir trabzan yapıyorum. Ortada bulunan trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Diğer modelde bak, buraya bir trabzan yapıyorum. Ortada bulunan trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Zaten bak görünüyor arkadaşlar. Boşluktan alarak yaptığımız trabzanlar devam ediyor her sırada. Bak. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda isterseniz mavi renk iplik ile, bak ben kesmedim, burada bekletiyorum ipliği. Ben mavi renk iplik ile devam ediyorum. Siz her iki sırayı bir renk yaparak da rengarenk bir örgü yapabilirsiniz. Bak. Model bu şekilde. Gövde bölümünün örgüsünü tercihinize ve yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre istediğiniz kadar sıra sayısını tekrarlayarak tamamlayalım. Gövde bölümünün örgüsünü 22 sıra olarak tamamladım. Bak sayıyorum. Her renk ile ikişer sıra yaptım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Benim yapacağım ölçü için bu yükseklik yeterli. Bu sıradan itibaren ön patları yapmaya başlıyorum. Bak iplik burada. Bu ön patta bir sıra sık iğne yapıyorum. Bu ilk ilmek içine sık iğne yapıyorum. Diye bak aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Her trabzan sırasına sık iğne sayısını ayarlarsanız daha düzgün görünecektir. Sık iğne yaparak yaka başlangıcına kadar devam edelim. Yaka başlangıcına kadar bir sıra sık iğne yaptım. İkinci sırada yine sık iğne yapıyorum. Sık iğneyi yaparken bu yakanın buraya 3 tane düğme iliği yapıyorum arkadaşlar. Bak ilk düğme iliğini bu yaka başlangıcına, ikincisini hemen bu yakanın bittiği yere, üçüncü olanı da ikisinin ortasına. Bak şöyle katladım. Buraya da üçüncü olanı yapıyorum. Siz de işaret yapabilirsiniz veya işaret yapmadan da ayarlama yapabilirsiniz. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Düğme iliği için 2 zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmek içine sık iğne yapıyorum. İkinci düğme iliğine kadar kaç sık iğne yaptığımda sayıyorum bak. 1 2 3 4 5 6 7. Bak 7 sık iğne yaptım. İkinci düğme iliği için 2 zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmek içine sık iğne yapıyorum. Bak ikinci düğme iliğinde yaptım. Buraya 7 sık iğne yaptım. Diğer düğme iliğine kadar da 7 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Düğme iliği için 2 zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri sık iğne yaparak devam ediyorum. Bak buraya 1 2 3 düğme iliği yaptım. Siz isterseniz tamamını da düğmeli yapabilirsiniz. Eğer buraya kadar düğme yapacaksanız ben bu 7 sık iğne yaptım arkadaşlar. Siz bunu 10-11 sık iğne yaparak düğme aralıklarını ayarlama yapabilirsiniz. Sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Son sırayı yapıyorum arkadaşlar.
Bu sırayı da yarım trabzan olarak yapıyorum. Bak tığ üzerine iplik alıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyor gibi çıkardım. 3 ilmek içinden bir defa da çekiyorum. Bak tığ üzerine iplik alıyorum. Hepsinin içinden bir defa da çekiyorum. Bu düğme iliği yaptığımız yere kadar devam edelim. Bak bu düğme iliği yaptığım yere kadar yarım trabzanlar yaptım. Bu iki zincirin üzerine 2 yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere birer defa yarım trabzan yapıyorum. Bak bu zincirler üzerine de ikişer yarım trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar yarım trabzanları bak tamamladım. Düğme iliklerinin üzerine de ikişer yarım trabzan yaptım. Yakanın çevresinde sık iğne olarak devam ediyorum arkadaşlar. Diğer ön patada burada yaptığımızın aynısını yapacağız. Sadece düğme iliklerini yapmayacağız. Bak ilk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeklere sık iğne yaparak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Yaka çevresinde sık iğne yaparak bak diğer uca kadar tamamladım. Bu ipliği burada bekletiyorum arkadaşlar. Buraya 2 sıra sık iğne yapıyorum. İpliğin diğer ucunu elime alıyorum. Bak böyle devam edebilirsiniz ama bu görüntünün burası gibi düzgün görünmesi için bu son sırayı bu beklettiğim iplik ile yapıyorum ben. Yaka başlangıcından ilmek yapıyorum. Bak şu şekilde mavi renkli ilmek yaptım. Sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bak bu ilk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bir sıra daha sık iğne sırası yapıyoruz arkadaşlar. Diğer ön patta da aynısını yaptık. Bak 2 sıra sık iğne, bir sıra yarım trabzan yaptım. Burada da aynısını yapacağız. Sıra sonuna kadar devam edelim. İkinci sıra sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. İpliği kesiyorum arkadaşlar burada. Bak diğer ipliği burada bekletiyordum. Bu iplik ile devam ediyorum. Sık iğne yaparak 2 ilmeği daha tamamlıyorum. Bak son ilmeği yaptım. Bu sırada yarım trabzan yapıyorum. Her ilmeğe bir yarım trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Ön patta yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, yarım trabzan yaparak buraya kadar tamamladım. Burayı bak bekleterek ördüğüm için düzgün görünüyor arkadaşlar. Düğmelerini de diktim ben. 3 düğme iliği yaptım. Tam karşılarına gelen yere bak düğmelerini diktim. Kol örgüsünün birisini yaptım. Diğer kol örgüsünü de sizinle birlikte yapalım. Kol örgüsüne kol altından başlıyorum. Bir sıra trabzan sırası yapıyorum beyaz renk iplik ile arkadaşlar. Bakın burada da kol bölümünü gövde bölümünden ayırırken bak şöyle göstereyim daha iyi olur. Burada kolu örmedim. Zincir yaparak arka bölüme başladım. Bunun devamı olarak kolda bir sıra beyaz ile trabzan sırası yapıyorum. Kol altından ilmek başlıyorum. Örgünün geliş yönüne bakıyorum. Bakın. Şu şekilde çeviriyorum.
böyle devam etmem gerekiyor arkadaşlar. Burasıyla aynı görünsün diye bu arttırma ilmeğinin içine 2 trabzan yapıyorum. Bak gövde bölümünde de 2 trabzan yaptım. Aynı ilmeğe kol bölümünde de 2 trabzan yaptım. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak bu arttırma ilmeğinin içine de 2 trabzan yapıyorum. Kol çok dar olsun istemiyorum. Onun için 2 trabzan yaptım. Siz isterseniz 1 trabzan da yapabilirsiniz. Bu son ilmeği burada yaptığım ilk ilmek ile bak. İlmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar. Böyle daha iyi anlaşılır. Buranın devamı olarak buradan da bir sıra trabzan sırası yaptım. Şimdi model sırasına başlıyoruz. Mavi renk iplik ile modele başlıyorum. Beyaz renk ipliği bekletiyorum arkadaşlar. Bak 2 sıra sonra tekrar beyaz renkli iplik ile devam ediyorum. İlmek rengini mavi renkli yapıyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Buradan bak 3 trabzan yapıyordum. 1 ilmek atlıyordum. Kolda 3 trabzan yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 2 zincir yapıyorum. Bak bu bir trabzan oluyor. Aynı ilmek içine 2 trabzan daha yapıyorum. Bu 3 zincir de bir trabzan. Onunla birlikte 3 trabzan oluyor arkadaşlar. Bak. 2 3. Burada yaptığım 2 zincir bir trabzan, bak 1 2 3. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. 3. ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Kol çevresinde modelleri yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son modeli de yaptım bak. Burada bir ilmek kaldı. Bu modelden önce bak burada da bir ilmek atladım. 2 ilmek atlıyordum. Modelin denk gelmesi için burada bir ilmek atladım. Sıra sonunda bir ilmek var. Bu son modeli burada bulunan bak bu trabzan boşluğuna tığ takıyorum. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İlk sırada model yerleştirmesinin ilk sırasını yaptım. Bir sıraya kaç model yaptığımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bir sıra üzerinde 14 model oldu. Şimdiki sırada bak gövde bölümünde de yaptığımız bu bir boşluğa trabzan yapıyorduk. Ortada bulunan trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorduk. Tekrar trabzan yapıyordum. Onu yapıyoruz arkadaşlar. 2 zincir yapıyorum bak. Bu 2 zincir bir trabzan. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Tekrar tığ üzerine iplik alıyorum. Bu bak 2 trabzan ortasında bulunan boşluğa trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak bu diğer modelde 3 trabzan var. Buraya bir trabzan yapıyorum boşluğa. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu trabzanı şu şekilde boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Bak diğer modelde bir trabzan yapıyorum. Bu trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son yaptığım modeli burada yaptığım ilk modelle birleştiriyorum. Bak 2 zincir yaparak modele başladım. Bu boşluğa tığ takıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Beyaz ipliği de üste alıyorum. Bak şu şekilde.
Şimdiki sırada beyaz renkli ipliğe geçiyorum. Bak ilmek rengini beyaz renkli yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Mavi ipliği burada bekletiyorum. Bu trabzanı bak yine aynı devam ediyorum. Boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Bak 2 ilmek atlıyorum. Bunu atlıyorum. Bak 2 trabzan atlıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Gövde bölümünde yaptığımız modelin aynısını. Ben burada ikişer sıra yaptım her bir renk ile. Siz de bunu istediğiniz renk sıralamasıyla yapabilirsiniz. 3-4 sıra beyaz yapabilirsiniz. 3-4 sıra mavi yapabilirsiniz. Tercihinize göre değişir. Sıra sonuna kadar devam edelim. İlmek kaydırma yapalım, birleştirelim. Bir sonraki sıraya başlayalım. Bu kol örgüsünü gövde bölümünün aynı sırasınca yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben genellikle 1 veya 2 sıra eksik yapmayı tercih ediyorum gövde bölümünden. Kolun örgüsünü bu bileklik bölümünü yapacağımız yere kadar tamamlayalım gelelim. Burayı sizinle birlikte yaparız. Kol örgüsünün model sırasını tekrarlayarak ben tamamladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Kaç sıra model yaptığımı sayıyorum. Bak her renk ile ikişer sıra model yaptım. Aynı gövde bölümünde olduğu gibi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Gövde bölümünü 22 sıra yaptım. Bu son sırada yaptığım mavi rengi yapmadım. Mavi renkli sıra yerine bu şekilde bileklik çalışması yapıyorum. Siz biraz uzun kol olsun istiyorsanız bir sıra daha mavi renk ile yapabilirsiniz. Bak bileklik bölümünün burada beyaz ipliği kesiyorum. Mavi ipliği burada bekletiyordum bak. Siz kestiyseniz mavi ipliği buradan ilmek yapabilirsiniz. Şu şekilde mavi renk iplik ile ilmek yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu ilk ilmek içine sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 3 ilmek içine sık iğne yapıyorum. Bak bunu atlıyorum. 1 2 3. Bir ilmek atlıyorum. Diğer ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bak 3 ilmek sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 3 ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bak, 3 sık iğne, bir atlama, 3 sık iğne, bir atlama yapıyorum. Bu şekilde biraz toplasın istiyorum. Bak diğer bilek bölümünde de aynısını yaptım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bak son yaptığım ilmeği ilk yaptığım bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar arada birer ilmek atladığım için biraz toparladı bak burası. Eğer siz dar olsun istemiyorsanız hiç atlama yapmadan her ilmeğe birer defa sık iğne yapabilirsiniz. İkinci sıraya çıkmak için bak bir zincir yapıyorum. Aynı ilmek içine sık iğne yapıyorum. Sık iğne sırası yapıyoruz. Bak atlama yapmıyorum, eksiltme yapmıyorum. Her ilmek içine bir sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. İlmek kaydırma yapalım, birleştirelim. Bir sonraki sıraya başlayalım. Siz bu bilek genişliğini kaç sıra istiyorsanız tekrarlayarak tamamlayalım. Kol bilekliğini 3 sıra sık iğne olarak yaptım bak. 1, 2, 3. Sizinle birlikte 2 sıra yaptık. Sonra bir sıra daha yaptım. Siz isterseniz 1 veya 2 sıra daha devam edebilirsiniz. Ben bunu yeterli görüyorum. Bak diğer kol ucunda aynı yaptım. Bak buraya da ilmek kaydırma yaparak birleştirdim. İpliği kesiyorum. Bak kol örgülerini tamamladım. Şimdi hırkayı bitirdik arkadaşlar. Bir de bu yakasının buraya bir kapüşon yapmak istiyorum. Kapüşonlu bir hırka yapıyorum bugün.
Mavi renk iplik ile başlıyorum. Bak yakadan başlıyorum. Bu ön pat yaptığımız ilmeğin şu ilmekten mavi renk iplik ile bir ilmek yapıyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Aynı ilmek içine trabzan yapıyorum. Her ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Yakanın çevresinde trabzanlar yapıyoruz. Bu yaka sonuna kadar devam edelim. Yaka çevresinde trabzan yaparak bak sıra sonuna kadar tamamladım. Bir sıra trabzan sırası elde ettim arkadaşlar. Bu bir sıra üzerinde benim 72 trabzan oldu. Bak yaka başlangıcını 72 trabzan ile başladım. Burada da 72 trabzan oldu. Aynı sayıda oldu. Şimdi model bölümüne başlıyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu gövde bölümünde yaptığımız modelleri kapüşonda da yapıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. Aynı ilmek içine yapıyorum bak. Üç trabzanı yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. Bak burada 2 ilmek atladım, model yaptım. Burada bir ilmek atladım, model yaptım. Şimdi tekrar 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmek içine model yapıyorum. Bak. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar modelleri yaparak devam edelim. Bakın 2 ilmek atlıyorum. Bir ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. Arada 1 2 1 1 atlıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son modelden sonra bak bir ilmek atlıyorum. Son ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Sıra başında da bak bir trabzan yaptım. Bir ilmek atladım. Bir ilmeğe 3 trabzan yaptım. Bu iki tarafın aynı şekilde görünmesi görüntü açısından güzel olacaktır arkadaşlar. Model aralarında bak bir yerde 2 ilmek atladım. Diğer model arasında bir ilmek atladım. Bu şekilde yaptım. Modelleri yerleştirdim ilk sırada. Bu model sayısını siz tercihinize göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bak gövde bölümünü yaptık arkadaşlar. Bebeğinizin başına şu şekilde ölçün, başına takın. Kaç model tam denk geliyorsa o kadar modeli bu yakada yerleştirmesini yapabilirsiniz. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak bu boşluğa bir trabzan yapıyorum. Gövde bölümünde yaptığımız modeli yapıyoruz. Bu trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bu boşluğa trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer modelde bak şu 3 trabzan yaptım. 2 trabzan arasına bir trabzan yapıyorum. Ortada bulunan bak bu ikinci trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. 2 trabzan arasına trabzan yapıyorum. Diğer modeli de aynı şekilde devam ediyorum. Bak bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak son ilmek üzerine de bir trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum.
Bak model için bu iki trabzan arasına bir trabzan yapıyorum. Zaten gövde bölümünde yaptığımız model arkadaşlar. Bu trabzanı bak ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bak ikinci modelde iki trabzan arasına bir trabzan yapıyorum. Boşluktan alarak yaptığım trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bak model bu şekilde devam edecek. Kapşon bölümünün örgüsünü ister iki renkli yapabilirsiniz, ister tek renk yapabilirsiniz. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre bu model sıralarını tekrarlayarak tamamlayalım. Şapka bölümünün örgüsünü ben tamamladım. Bak bu şekilde oldu arkadaşlar. Açık olarak bakın. Böyle görüntüsü var. Kapattığımız zaman bu şekilde. Kaç sıra yaptığımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sıra oldu. Santimetre olarak da ölçüyorum. ...21 santimetre şapka yüksekliği var. Siz tercihinize göre birkaç sıra daha devam edebilirsiniz. Benim iplik az kaldı. Hem ipliğimin yetmesi için hem de bu ölçü yeterli olduğu için burada bitiriyorum arkadaşlar. Bitiriyorum dedim ama örgüyü bitirmiyorum. Bak örgünün ters tarafını şu şekilde birleştiriyorum. Bak hırkanın iç tarafından şu şekilde kapatıyorum. Şu ilk ilmeğe tığ takıyorum. İlmeği içinden çekiyorum. İlmek kaydırma yaparak burayı birleştiriyorum. İkinci ilmeğe bak tığ takıyorum. Karşıdan ikinci ilmeğe tığ taktım. İplik aldım. İçinden çektim. Tığ üzerinde bulunan ilmekten de çektim. Bak diğer ilmeğe tığ taktım. Karşıda bulunan ilmeğe tığ taktım. İplik aldım. Çektim. Tığ üzerindeki ilmekten de çekiyorum. İlmek kaydırma sırası yapıyorum. Örgünün ters tarafından yapıyorum ama arkadaşlar bak düz tarafından yapmıyorum. Bak birleştirme yaptığımız yerin görüntüsü böyle. Sıra sonuna kadar devam edelim. İlmek kaydırma yaparak bak sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın arkadaşlar bu şekilde. İlmek içinden çekiyorum, ipliği kesiyorum. Bak, kapüşon bölümünde orta bölümü birleştirdik. Görüntüsü böyle oldu. Artık şapka olarak hazır arkadaşlar. Şapkanın bak bu uç noktasına ben pompon yapmak istiyorum. Siz yapmadan da bu şekilde kullanabilirsiniz. Mavi renk iplik ile pompon yapıyorum. Bak şu şekilde 4 parmağımın üzerine iplik doluyorum. Bu pomponun ne kadar kalın olmasını istiyorsanız o kadar iplik dolayabilirsiniz arkadaşlar. Ben 30 defa doladım bak. Yavaşça elimden çıkarıyorum. İpliği kesiyorum burada. Bu iplik ucuyla bak şu şekilde bu boşluktan geçiriyorum. Buradan bağlıyorum. Bak buradan bir defa bağladım. Bu bağladığım yerin tam karşısını makas ile kesiyorum bak. Bütün ipleri kesiyorum.
şu şekilde açık oldu. Bu bağladığım yerden bir ilmek yapıyorum. Şu şekilde bir ilmek yapıyorum. Zincir yapıyorum. Çok fazla zincir yapmıyorum. Kaç tane zincir yaptığımda sayalım. 2, 4, 5, 6. Bak şöyle ölçüyorum. Ne kadar sarkık olmasını istiyorsanız o kadar yeterli. Bu yeterli. İpliği kesiyorum burada. Bak biraz uzun kesiyorum. Bunu burasıyla birleştireceğiz arkadaşlar. İçinden çekiyorum ipliği. Hazırladığım bu pomponu da bak buradan sıkıca bağlıyorum. Bak şöyle 1 santim kadar geriden hepsini bağlıyorum. Yerde yaparsak daha iyi olur. Ben siz görün diye bak yukarıda yapıyorum. Biraz zor oluyor arkadaşlar. Bak şu şekilde bu mesafesini elinizle düzelterek ayarlayabilirsiniz. Bu ipliklerin ucunu da uzun bırakıyorum. Bu püsküllerin içerisinde kaybolacak arkadaşlar. Aynı uzunlukta kesiyorum. Pomponun ucunu düzeltebilirsiniz istediğiniz gibi. Bak şu şekilde düzeltiyorum. Şapkanın bak buradan tığ örgünün ters tarafından bak buradan şu uç noktadan tığı takıyorum. Bak düz tarafına çıkardım. Yaptığım bu zinciri içine çekiyorum. Şu şekilde bak bir ilmek yaptım. Bağlayabilirsiniz de tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. İçinden çekiyorum. Bakın pompon hazır arkadaşlar. Çok kolay gördüğünüz gibi. Şapka bölümü tam böylece tamam oldu arkadaşlar. Burada bitirmiyorum. Bu ön bölümden bir sıra sık iğne yapıyorum. Bak bu şapkayı başladığım ilmekten bir ilmek yapıyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Tığ üzerine iplik almadan bak ilk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bir sıra sık iğne sırası yapıyorum. İkinci ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bak bu trabzan boşluğuna 2 sık iğne yapıyorum. Şapkanın çevresinden bir sıra sık iğne sırası yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar bir sıra sık iğne yaptım. Bakın şapkanın çevresinde bu ön bölüme gelen yere bir sıra sık iğne yaptım. Ben buradan itibaren bak bu iplik ile bir sırada trabzan sırası yapıyorum. Ama sizin bu iplikten yoksa arkadaşlar mavi renk iplik ile 3 sıra sık iğne yapabilirsiniz burada veya trabzan sırası. Nasıl istiyorsanız. Bak şu şekilde ilmek kaydırma yaparak geçebilirsiniz. Bir zincir yapıp dönebilirsiniz. Her ilmek üzerine sık iğne bak. Şu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edip bir zincir yapıp geriye dönebilirsiniz. Ben burada bitiriyorum. Bak son yaptığım sık iğne burada ilmek kaydırma yaptım, bitirdim. İpliği kesiyorum. Mavi renk ipliği kesiyorum. Dediğim gibi bu iplik var bak bir yumuş bir iplik arkadaşlar. Ana kuzusu kartopunun. Bununla bir sıra trabzan sırası yapıyorum. Diğer taraftan başlıyorum. Bak şu ilmekten ilmek yapıyorum. Zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bak sık iğne yaptım burada. Bu sık iğneler üzerine birer defa trabzan yapıyorum.
Çok sıkı yapmıyorum bu trabzanı. Biraz kürk görünümü olacak arkadaşlar. Onun için çok sıkı yapmıyorum. Bakın. Bu şekilde görünüyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Şapkanın çevresinde bak bu iplik ile trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeği şu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak bitiriyorum. Bak sıra başında da buraya başlangıç yaptım. Görüntü aynı oldu arkadaşlar. İpliği kesiyorum. Bakın. Hafif bir kürk görünümü oldu burada. Güzel oldu. Dediğim gibi sizin bu iplikten yoksa bunun yerine örgü ördüğünüz iplik ile yapabilirsiniz sık iğne çalışması olarak. Bak çok güzel oldu şapka bölümü. Kapüşon bölümü de çok güzel oldu. Düğmelerini de takıyorum. Hem sevimli ve güzel oldu bakın arkadaşlar. Çok da kullanışlı. Hırkayı bitirdim. Şimdi bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 25 santimetre. İnç olarak ölçüyorum. 10 inç. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altının buradan gövde yükseklik 20 santimetre. Kol yüksekliğini ölçüyorum. 18 santimetre. Bu ölçüde 6 aylık bebek için güzel bir ölçü. Benim bu yaptığım ölçü standart beden ölçüsüne göre arkadaşlar. Sizin bebeğiniz kilolu bir bebekse 3 aylık bebeği olur. Normal bir standart ölçüde bir bebekse 6-12 aylık bebek için olur. Bak arka görüntüsü de böyle. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.